Herkese merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu defa sizin de gördüğünüz gibi yine elektrikle ilgili bir şey yapacağız arkadaşlar. Benim gençlik yıllarımın vazgeçilmezinden bir adaptörle karşınızdayım. Özellikle 84'lü ve 90'lı olan arkadaşlar, 84-90 arası doğumlu olan arkadaşların birçoğu bunu tanıyacaktır. Eski zamanlarda araba teybini evde çalıştırmak için kullandığımız adaptörlerden bir tanesi arkadaşlar. Oldukça da iyi bir çıkışı var. 13.8 volta 3 amper gibi bir değer veriyor. Bu cihaz arızalandı. Daha doğrusu devresi arızalandı. Adaptörü sağlam, trafosu sağlam. Bunu kullanarak, bundan faydalanarak bu defa bir inverter yapmaya çalışacağım. Başarılı olursam da devre şemasını videonun sonunda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bazı parçaları arkadaşlar bilgisayarın UPS'inin içinden, ATX kasanın UPS'inden tedarik ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir transistörlerden 2 tanesini ve bu soğutucuyu UPS'ten aldım. Şu arada düşürdük. İzolatörümüzü şöyle alalım. Başka neyi aldık arkadaşlar? Şuradaki bobini yine UPS'in içinden aldık. Ayrıca 2 adet de kondansatörümüzü söktük. Ayrıca 2 adet de kondansatörümüz burada arkadaşlar. Bilgisayar UPS'inden bunları tedarik ettik ve devremizi yapmaya başlayalım. Buyurun geçelim. Adaptörün iç kısmını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben vidalarını önceden sökerek hazır hale getirdim. Bir daha zaman kaybetmemek için. Zaman kaybetmemek adına adaptörümüz şurada. Bunu buradan metal kutunun içinden sökerek dışarı alacağım ki rahat çalışabileyim. Bunu sökerek işlemime başlıyorum. Şöyle devreyi sizin de görebileceğiniz bir hale getireyim. Zaten görülecek çok da fazla bir şey yok. Bunu şimdi dışarı alacağım metal kutunun dışına. Devremi burada dışarıda hazırlamaya başlayacağım. Şöyle videomu durdurup bir sonraki aşamama geçiyorum. Arkadaşlar ben MOSFET'lerimi soğutucuya monte ederek başladım. Önceden şu şekilde gördüğünüz gibi. Zaten çok fazla malzeme yok. 4 tane direncimiz, 1 tane bobinimiz, 2 kondansatörümüz, 1 trafomuz ve birazdan da 2 adet diyot ekleyeceğim bu devreye. Bunları bu MOSFET'lerin birebir aynısını kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. ATX kasaların içindeki MOSFET'lerden de faydalanabilirsiniz. Önemli olan eş değerlerine ya da bunlara yakın MOSFET'ler olması sizin bu devreyi yapmanız için yeterli olacaktır. Ben şimdi montaj aşamasına geçiyorum. Birlikte devamını getirelim. İlk olarak transistörlerimizin sağ ve soldaki iki bacağı arasına 100 ohmluk direncimizi şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Her iki transistörümüzü de bu şekilde. Sağ ve sol orta bacaklar şimdilik boşta. Şu şekilde 100 ohmluk dirençleri her iki transistöre de yerleştirip lehimliyoruz. Şöyle göstereyim anlamanız için. Kolayca anlayabilmeniz için odaklayayım hatta. Ortadaki bacak sizin de gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Her ikisi de bu şekilde. Sonraki aşamamız bu arkadaşlar. 100 ohmluk dirençleri biraz önce bağlamıştık. Şöyle tornavidamı bulabilirsem size daha rahat göstereyim. Biraz önce 100 ohmluk şu dirençleri bağladık. Şöyle kameraya görebileceğiniz noktaya alalım. Şimdi ortadaki bacaktan 200 ohmluk direncimizi de aldık. Bu arada 200 ohm yarım wattlık direnç. Bunlara yük bineceği için arkadaşlar bunları yarım wattlık kullanmanızda fayda var. Diğerine göre gördüğünüz gibi biraz daha büyük. Orta bacaktan aldık. Transistörümüzün ilk bacağına bağlıyoruz. Buradakinin de orta bacağından alıyoruz enerjimizi 220 ohmlukla yine ikinci transistörümüzün ilk bacağına bağlıyoruz. Şu kabloyu böyle bilerek uzun bıraktım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz neden uzun bıraktığımı. Tam olarak bağlantımız bu. Şöyle göstereyim. Hiç elektronikten anlamayan ve yapmak isteyen arkadaşlar videoyu durdurup ilerleterek rahat bir şekilde yapabilsin istiyorum. O yüzden böyle aşama aşama yavaş yavaş çekiyorum arkadaşlar. Hatta şu arayı biraz daha açayım ki rahat görebilirsiniz. Şöyle. Evet, ilk transistörümüzü de şöyle rahatça görebilirsiniz. Yine dediğim gibi videonun sonuna devre şemasının fotoğrafını atacağım. Hatta alt kısmına linkini atayım arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar buna bakarak rahat bir şekilde yapabilsinler.
Şimdi elime bobinimi alıyorum arkadaşlar. Normalde devrede 40 tur öneriyor ama benim trafom biraz farklı olduğu için 12 voltluk değil 16 voltluk bir trafo olduğu için ben 20 turluk bir bobinaj kullanacağım. Bunu arkadaşlar şöyle göstereyim. Yarım dalga doğrultmaç trafonun ortadaki bacağına uyguluyoruz. Buradan artı kutbumuzu vereceğiz. Yani aküden gelen artıyı şuradan bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobini ortadaki bacağa bağladım. Şöyle üstten de göstereyim size. Şu şekilde. Ölçü aletimde de küçük bir test yapayım. Şöyle. Evet, şu an sorun yok arkadaşlar. Bağlantımız tamam. Arkadaşlar bir kablo yardımıyla transistörlerimizin ilk bacağını birbirine bağladık. Şöyle göstereyim ben size. İlk bacakları görüyorsunuz. İlk bacağımız burada. Bir kablo yardımıyla iki transistörün de ilk bacağı birbirine paralel bir şekilde bağlı. Buradan eksi kutbunu vereceğiz. Ayrıca transistörlerin orta bacaklarından şöyle göstereyim. Her iki transistörün de orta bacağından birer çıkış aldık. Ve trafomuzun ilk girişlerine bağlı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Orta bacaklardan çıkışlar ayrılıyor. Transistörümüzün ilk bacağına bağlan. Şuradan artı kutbunu vereceğiz. Şuradan da eksi kutbunu vereceğiz arkadaşlar. İlk bacaktan. Şimdi buralardan tekrar kablo bağlantıları çıkış yaparak akü ile bağlantı kuracağım ve ilk testimizi gerçekleştireceğiz. Öğrenin son halini şöyle göstereyim arkadaşlar. Artı kutbunu ortadan bağladık bobin yardımıyla. Şöyle akümüzü de getirdik. Şu anda transistör bağlantılarını görmektesiniz. Ve ilk kutup başımı bağlıyorum. Kutup başını bağladığım anda modülasyona giriyor arkadaşlar transistörler. Şu an sesi ne kadar duyulabiliyor bilmiyorum. Biraz sessiz olayım duymanız için. Şu an trafon modülasyona girmiş durumda. Çıkışlarımda enerji var arkadaşlar. Yaklaşık 150 voltluk bir çıkış almaktayım. Şöyle görebileceğiniz bir noktayı alabilirsem eğer. Bir ölçüm gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu an evet. Şu an 155 voltluk bir çıkış almaktayım. Girişimi ölçeyim arkadaşlar. 12 volt civarında, aküm biraz zayıf. 11,5-12 volt civarında da bir girişim var. Şöyle akümün kutup başlarından tekrar ölçüyorum arkadaşlar. 11,8 volt giriyor. 150 volt şu an çıkıyor sistemimizden. Şöyle 200 volt olan kısmı alalım. Tekrar. Şimdi bunun yardımıyla bir tane lambayı yakmaya çalışacağım arkadaşlar. Kondansatörleri hiç eklemeden. Daha sonra kondansatörleri ekleyerek tekrardan bir deneme yapacağız. Burada düzgün ölçmedi arkadaşlar. 750 volt olan pozisyonu alalım. Evet. Proplar tam temas etmiyor. 150-160 volt civarında bir çıkış alıyoruz. Şimdi bir tane lamba bağlayıp yakmayı deneyelim. Bakalım ne olacak. Son durumu şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şu 220 voltluk çıkışlarından enerjimi aldım. Bu arada özellikle şu çıkışlara dikkat etmeniz önemli. Aksi halde çarpılabilirsiniz. Yani çarpılma riskinizin olduğunu bilin. Yüksek voltajda uğraştığınızı bilin. Onun önleminizi ona göre alın arkadaşlar. Kutup başımı bağlıyorum. Şöyle. Zaten kutup başını bağladığım anda trafodan ses geliyor duyduğunuz gibi. Bilmiyorum ne kadar kameraya yansıyor. Şu an trafom çalışmaya başladı. Şöyle tasarruflu lambam var. Efendim Akkor flaman lambam var. Gerçi bu şu an 150 voltluk bir çıkış vermekte ama test etmek için kullanacağım. Yine led lambam var. Sırayla bunları test ediyoruz arkadaşlar. İlk olarak tasarruflu lambamla başlıyorum arkadaşlar. Evet, şu an yanmakta gördüğünüz gibi. Gayet de güzel yanıyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi lambam yanıyor. Şu an 12 voltu 220'ye dönüştürdük. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Birkaç parçayla kendi inverterımızı yaptık. Arkadaşlar bunun 150 volt civarında vermesinin nedeni benim kullandığım trafo 16 voltluk bir trafo. Ama 12 voltluk bir trafo kullanırsanız tam 220 rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi led lambayla bir denemek istiyorum arkadaşlar.
Evet, led lambam da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de flaman lambayla deneyelim. Akkor flaman lambamızla. Evet, o da çalıştı arkadaşlar. Yalnız yeterince parlak olmadı. 150 volt olduğu için tam parlaklık vermedi. Şimdi bu devrenin çıkışına kondansatörleri ekleyerek tekrardan bir test yapacağım. Evet dostlar, epey bir uğraştık. Saatte epeyce bir ilerledi. Ancak devremizi tamamladık. Kondansatörlerimizi de ekledim arkadaşlar. Şu an çok böyle detaylı şekilde anlatmayacağım. Ama devre şemasını incelediğinizde anlayacaksınız. Kondansatörler yardımıyla voltajı yükseltip dengeledik. Deşarj olurken de adeta böyle sinüs dalgası gibi bir hava ya da açı meydana getirdi, öyle söyleyeyim. Sonuç olarak devre çalışıyor. Şöyle çalışır vaziyette de size tekrardan göstermek. İlk olarak şöyle tasarruflu lambamla deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. Kondansatörler şarjda olduğu için yandı ve söndü şu an. Şöyle takıyorum. Şu an ışığın daha pürüzsüz ve düzgün yandığını görmektesiniz. Biraz önce biraz daha böyle titreşimli yanıyordu. Kondansatör olmadığı için direktmen trafodan gelen modülasyon nedeniyle, kesintiler nedeniyle kesintiye uğruyordu. Şu an gayet net ve kaliteli bir şekilde yanıyor. Birkaç parça malzeme ile evde kendi inverterımızı yaptık. Ayrıca şöyle led lambayla da tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Led lambamızı da gayet kaliteli bir şekilde yakmakta. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Trafomuz, akümüz ve sürücü olarak 2 transistör, 2 tane direnç kullandık. 2 transistör, 2 direnç, 2 kondansatörle bu işi hallettik. Bu arada şurada gördüğünüz diyotları da arkadaşlar yine hurda malzemelerden bilgisayar UPS'inin içinden söktük. Bilgisayarın power'ın içinden aldık arkadaşlar. UPS diyorum. Akkor flaman lambayı da göstermek istiyorum. O da gayet güzel bir şekilde yanmakta. Daha net yanmakta. Ayrıca voltaj ölçümü yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle diğer bir lambamı takayım. Şu an. Ama en güzel tasarruflu lamba, lümeni daha yüksek olduğu için daha güzel yanmakta. Bu arada devre çalışırken bir de voltaj ölçümü yapmak istiyorum. Hatta şöyle kendi ışığımızla yapalım biz bu ölçümü. Şu an ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum ama ölçü aletimle netledim arkadaşlar. Şu an ölçü aletimi görüyorsunuz. Kondansatörlerimin çıkışları üzerinden elektriği ölçtüğümde şu an tam 224 voltu görmektesiniz. Gayet güzel oldu. Gayet çalışır, güzel, hoş da bir devre oldu. Denemeye değer, yapmak isteyen arkadaşlar için umarım referans olmuşumdur. Devre çalışıyor arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, aklınıza takılan herhangi bir nokta varsa soru sormayı ihmal etmeyebilirsiniz. Etmeyin lütfen. Etmeyebilirsiniz, fazla oldu. Lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle tekrardan gösteriyorum. 12 voltu 220 volta çevirip böyle kullanabilirsiniz. Evinizde bulunan hurda malzemelerden kendiniz küçük bir inverter yapabilirsiniz arkadaşlar.